Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok farklı bir kurabiye tarifim var. İç dolgulu, kakaolu, çikolatalı, Hindistan cevizli, çok beğeneceğinizi düşündüğüm şahane bir kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle bir çay bardağı toz şekerimizi uygun bir kabımızın içerisine dökelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 2 adet yumurta ekleyelim. Yumurtalarım benim büyük boydu. Yumurtalarınız büyük boy değilse 3 adet küçük boyutlarda veya orta boyutlarda yumurtayla da yapabilirsiniz. Bir paket yani 5 gram toz vanilya ekliyorum ve bu 3 malzememi mikser yardımıyla en az 5 dakika kadar çırpıyorum. Kurabiyenin en önemli püf noktası iyice çırpmak, yani mikserle en az 5 dakika kadar çırpıyoruz. Rengi açılana kadar, krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edelim. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Öncelikle 3 su bardağı un ekliyorum ama tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Bu aşamada 3 su bardağı unumu ekledim. Bir paket yani 10 gram hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Bu malzemelerimi elimle şöyle bir karıştırıyorum. Yumuşak, orta sertlikte bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Bu aşamada fark ediyorum ki hamurum biraz cıvık. Yarım su bardağı daha un ekledim. Eklediğim aşamayı çektiğimi zannedip çekmediğimi fark ettim. O yüzden eklemiş halimle şimdi sizler görebilirsiniz. Yarım su bardağı un ekleyin. Tekrardan yoğurmaya devam edin. Kıvam aldıktan sonra çok fazla yoğurmuyoruz. Çünkü sıvı yağlı kurabiye hamurları çok fazla yoğrulmaz. Fazla yoğurursak eğer kurabiye hamurunun kıvamı değişecektir. Yağ kendini salar ve güzel bir kıvamda olmaz. Lütfen buna da dikkat edelim. Hamurumuzun kıvamını yakından sizlere şimdi göstermek istiyorum. Orta sertlikte, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru olacak. Kurabiye hamurumuz hazır. Hemen bir tarafta iç dolgusu için 1 su bardağı kavrulmuş kadayıfımızı uygun bir kabımızın içerisine dökelim. 1 su bardağı damla çikolata ekleyelim. 350 gram yer fıstığı ezmesi ekliyorum. Yer fıstığı ezmesi yerine dilerseniz fındık ezmesi, Antep fıstığı ezmesi, badem ezmesi gibi ürünlerde kullanabilirsiniz. Aynı ölçüde eklemeniz yeterli olacaktır. Yer fıstığı ezmesi ile çıtır kadayıfın, çikolatanın uyumu ve kakao kaplı kurabiye hamuruyla gerçekten bu tatlı kurabiyeye bayılacaksınız. Dışı da Hindistan cevizi kaplı, çikolatalı, aşırı lezzetli bir kurabiye tarifidir. Böyle yoğun lezzetli kurabiye tariflerini severler için ideal bir kurabiye veya özel günleriniz için misafirlerinize yapabileceğiniz, misafirlerinizi mest edecek bir kurabiye tarifi diyebilirim. Damakta çok lezzetli bir tat bırakıyor. Şimdi harcımız hazır. İç harcımızın kıvamı da bu şekilde koyu kıvamlı bir iç harcı. Hemen uygun bir Türk kahvesi fincanın içerisine streç filmimizi yerleştirelim. Kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak içerisine yerleştirelim ve orta kısmını oyalım. Kurabiye hamurumuzun orta kısmında oyuk oluşturduktan sonra yer fıstığı ezmeli, kavrulmuş kadayıflı çikolatalı iç harcımızı dolduralım ve taban kısmını kapatalım. Streç filmle çevirelim. Düz bir şekilde kalıptan çıkartalım. Bu işlem bitene kadar yapıyoruz. Ben bu malzeme ölçüleriyle toplamda 25 adet kurabiye elde ettim. İç harcımdan da hiç kalmadı, kurabiye hamurumdan da hiç kalmadı. Tam ölçülü diyebilirim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerinin hepsini yarı olarak arttırın. Daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın. Daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz.
Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi ağır ağır pişirelim. Ben yaklaşık fırınımda 20 dakika kadar tuttum. Kurabiyelerimizin dışı hafif çatladıktan sonra fırından alabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel piştiler. Ben 20 dakikanın sonrasında fırından aldım. Oda sıcaklığında beklettim. Ilıdıktan sonra hemen üzerine eritilmiş sürülebilir çikolatayla kapladım. Sonra da Hindistan cevizine buladım. Mutlaka kurabiyelerimizin biraz soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra dış yüzey işlemini yapabiliriz. Dışı için sürülebilir çikolatayı göz kararı olarak bir kasenin içerisine koyabilirsiniz. Ben 3 yemek kaşığı kadar kullandım. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Üzeri için çikolatam hazır olmuş oldu. Dilerseniz benmari usulü eriterek de çikolata yapabilirsiniz. Çikolatamızı her tarafına kurabiyemizin sürdükten sonra Hindistan cevizine bulayalım ve kurabiyelerimiz bitene kadar bu işlemi yapalım. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra buzdolabında bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Çünkü dışındaki çikolatanın Hindistan cevizine yapışmasını ve birazcık soğumasını bekleyelim. Elimize yapışmaması için sunum esnasında önemli. Kurabiyelerimi buzdolabında 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen sunum tabağıma diziyorum. Sizlere yakından hem bir ısırık alarak hem de keserek iç dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir kurabiye oldu. Hem çok hafif hem de çok lezzetli. Bitter çikolata, yer fıstığı ezmesi, aynı zamanda sıvı yağlı yapılmasıyla da kalorisi düşük, hafif bir tatlı kurabiye oldu. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Sizler yakından bu güzel kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.